Yepyeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz yaklaşık 2-3 hafta önce yeni yapay zekalı botumu çıkarttım. Son iki video onunla ilgiliydi. Şimdi onunla ilgili yeni bir video çekeceğiz. Son videonun üzerine yaklaşık 5-6 tane güncelleme geldi. Güncellemelerde neler değişti bunu tek tek göstermek yerine botu baştan sona bir anlatmak istiyorum. Nedir, nasıl yüklenilir, nasıl kullanılır hepsinden bahsedeceğim sırayla. Şimdi Travian'a girdim. Bu benim test hesabım. Şuradan 3 noktaya tıklıyorum ve uzantılar diyorum. Uzantıları yönet diyorum. Uzantılar kısmına girdim. Burada normalde geliştirici modu kapalı gelir. Bunu açıyorsunuz. Geliştirici modunu açtık. Geliştirici modunu açtıktan sonra paketlenmemiş öğe yükle dememiz gerekiyor. Paketlenmemiş öğe yükle dedikten sonra da uzantının dosyasını seçeceğiz. Ama burada şöyle bir durum var. Ben aşağıya bir link bırakacağım, uzantı linki. O link ziplenmiş dosya oluyor. Zipli dosyayı indirdiğinizde öncelikle zipten çıkartmanız gerek. Bunu Windows'ta nasıl yapacaksınız? Zipli dosyanın üzerine gelip sağ tıkladığınızda, ben şu an Mac'teyim. Klasöre ayıkla dediğiniz zaman indirdiğiniz dosyayı ayrı bir klasöre çıkartacak. Siz o klasörü kullanarak yükleme yapacaksınız. Mac'te de üstüne çift tıklayarak çıkartıyorum klasöre. Şöyle çift tıkladım. Bakın, dosyayı zipten çıkarttık. Bizim ihtiyacımız olan bu. Uzantısı zip olanını yükleyemiyoruz. Bizim ihtiyacımız olan klasöre çıkmış hali. Şu şekilde gözüküyor. Klasöre çıkmış hali. Bu güncelleme de bugün geldi. V6 sürümü. Versiyon kodları Travian Builder'ın üzerine devam ettiği için V6, V5'ten başladı. Bot çıktığından beri yaklaşık 10 tane güncelleme aldı. Çok sık güncelleme alıyor. Şimdi nasıl yüklediğimize bakalım. Chrome'a geri döndüm. Uzantılardaydım, paketlenmemiş öğe yükle diyorum. Bakın, zipli'yi tıklayamıyorum ama klasöre çıkarttığıma tıklayabiliyorum. Sizin de tekrar hatırlatıyorum, çünkü zipten çıkartmayıp yüklemeye çalışanlar var. Dosyayı zipten çıkartmanız lazım. Dosyayı klasöre çıkartmanız lazım. Klasöre tıkladım. Seç dedim ve botumuz yüklendi. Şuradan uzantılara gelelim. Sabitleyelim kolay kullanabilmek için. Bu da zorunlu değil. Sabitlemeyebilirsiniz ama ben kolay kullanım için sabitliyorum. Şimdi köyümüze geri dönelim ve bütün özellikleri uçtan uca listeleyelim, inceleyelim. İlk özelliğimiz güvenli mod. Güvenli mod nedir? Güvenli mod, sizin yerinize mouse'u hareket ettiren programın genel adı. Bu modu açıp mouse programını kurduğunuzda, mouse programı da bu. Ve gerekli ayarları yaptığınızda onun videosu var. Açıklama kısmına onun videosunu da eklerim. Bot sizin yerinize bilgisayarı kullanıyor ve yakalanmanızı neredeyse imkansız hale getiriyor diyebilirim. Bu yeni yapay zeka botu ile birlikte özellikle. Mouse ayar modunda çalıştır diye bir alanımız var. Bu nedir? Mouse ayar modu sadece güvenli mod ayarını yaparken açacağınız bir yer. Bunu sakın sürekli açık bırakmayın. Çünkü bu oyun arayüzünü değiştiriyor. Oyun arayüzünün değişmesi de tehlikeli bir durum. Bu mod ne yapar? Mouse'un tıklayacağı yere kırmızı bir daire çizer. Siz güvenli mod ayarını yaparken mouse'u tam kırmızı dairenin üzerine gelecek şekilde ayarlarsanız ayarlarınız yapılmış olur. Ayar yaptıktan sonra bu modu mutlaka kapatmanız gerekiyor. Yani sadece güvenli mod açık kalacak ve mouse programını indirip kuracaksınız. Ayarladıktan sonra mouse ayar modunu kapatıp o şekilde kullanacaksınız. Telegram ID niçin? Yeni bir alan eklendi, Travian Asistan diye. Travian Asistan'ın size Telegram'dan mesaj gönderebilmesi için Telegram ID'ye girmeniz gerekiyor. Bot ID de botun çalışabilmesi için gerekli. Ben size satın alımda veriyorum. Eğer botu denemek istiyorsanız direkt WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. WhatsApp'tan ulaştığınızda ben deneme süresi tanımlıyorum. Bu bot diğeri gibi otomatik deneme süresi vermiyor. Çünkü kullanıcı adı bazlı bir kontrol yok. Tamamen ID bazlı ilerliyor. Şuradan aşağıda butonlarımız var. WhatsApp veya Telegram butonunu tıklayarak bana doğrudan ulaşabilirsiniz. Şimdi şöyle bir köyde gezinelim önce.
Hızlıca yeni özelliklerden bahsedebilmek için bunlar gerekli. Şöyle bir şu sayfaya da geçelim. Şöyle geçelim. Bir daha geçelim. Tamam. Köyde bir gezindik. Ham madde alanı geliştir var. Bunda her köy için tek tek ayar yapabiliyorsunuz. Trakya'yı işaretlediğinizde ham madde alanlarını otomatik geliştiriyor. Tahıl hariç derseniz tarlaları geliştirmez. Reklam ile geliştir derseniz geliştirirken reklam izler. Ama reklamı güvenli mod kapalı iken izleyemiyorsunuz. Çünkü oyun mouse'un gerçekten hareket etmediğini anlıyor ve reklamı izletmiyor. Reklamı izleyebilmeniz için güvenli modun açık olması gerekiyor. Mouse programının kurulu olması gerekiyor. Bir sonraki ayara gelelim. Bina geliştir. İnşa et. Buradan köyler için açabiliyorsunuz. Bir önceki videoda da bahsetmiştim. Burada hem kurulu olan binalar listeleniyor hem de hiç kurulmamış binalar listeleniyor. Siz mesela köşk dediğinizde köşkün ön koşulu olan merkez binayı seviye 5 yapmayı, merkez binasını seviye 5'e getirmeyi bot kendi yapıyor. Köşkün ön koşulları tamamsa köşkü sıfırdan inşa edebiliyor. Bu özellik diğer botta yok. Sadece bu botta var. Hiç kurulmamış binaların emrini de bu botta verebiliyorsunuz. Bir sonraki yerimize gelelim. Kışla eğitimi. Kışlaya çok güzel bir özellik eklendi. Eskiden kışlada genel bir NPC alanımız vardı bizim. NPC'yi açıyorduk veya kapıyorduk. Artık o şekilde değil. Her köyün kendi içinde bir NPC ayarı var. Benim 10 tane köyüm olsa mesela sadece bir köyden NPC yapı aktifleştirebilirim. NPC'yi de bayağı özelleştirdim. Şimdi Trakya'yı açalım. Ve yepyeni bir özelliğimiz daha var. Artık asker seçimi yapabiliyoruz. Eskiden ilk sıradakini basardı. Hangi askeri ilk sıraya taşırsak onu geliştirirdi. Şimdi ikisini de seçersek rastgele birini basıyor. Veya mızraklı ikinci sıradayken buradan mızraklıyı seçtiğimizde ikinci sıradaki askeri de basabiliyor. Her zaman ilk sıradakini basması biraz dikkat çekiyordu ve botun yakalanmasına sebep olabiliyordu. Bu sorunu da öylece aşmış olduk. NPC kullan diyorum. Bir de NPC yüzde diye bir ayarımız geldi. Bu nedir? Tahıl eksideyse tahıl hiçbir zaman dolmuyordu ve depolardan biri dolu olmadığı için NPC yapamıyorduk. NPC'nin ön koşulu eskiden depolardan herhangi birinin %100 dolu olmasıydı. Diğer ham madde alanları zaten dolmuyor. En fazla tahıl doluyor. Tahıl üretiminizde eksideyse siz kışlaya girene kadar tekrar yani bir bile azalsa depo dolu olmayacağı için NPC'yi yapamıyordu. Şimdi buna NPC yüzdesi getirdik. 80 demek herhangi bir depo %80'in üzerindeyse bot NPC yapıyor veya 70 derseniz herhangi bir depo %70'in üzerindeyse bot NPC yapar demek. Bunu da bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Ahır, atölye, büyük kışla, büyük ahır ve hastane, asker iyileştir kısımları da aynı. Hiçbir farkı yok. Öncelikle bir ahıra girmeniz lazım. Bakalım ahır kurmuş muyum ben? Evet, kurmuşum. Ahıra girdikten sonra bot ahırı bir tarıyor. Ondan sonra şuradan tekrar gelirseniz bakın asker seçiminde Paladin geldi. Az önce bu gözükmüyordu. Ahıra bir kere girmek yetiyor. Ahıra girdikten sonra bot ahırda hangi askerler geliştirilebilir bu durumu tarıyor ve asker seçiminde seçebiliyorsunuz. Bir sonraki özellikle devam edelim. Kutlama özelliği. Kutlamada da küçük festival düzenler. Bunu işaretlerseniz ilgili köyden küçük festival düzenliyor. Zırh geliştirme. Bunu da açtığınızda asker verisi yok dedi çünkü zırh dokümanesine daha önce hiç girmedim. Bu nasıl çalışıyor? Bunda da zırh dokümanesine girdiğinizde askerler orada listelenmeye başlar. Bakalım zırh dokümanem varmış. Şöyle bir sayfayı yenileyelim. Veriyi alsın. Evet, bakın 3 çeşit askerim var.
tokmak sallayan mızraklı paladin. Bunlardan hangisini seçerseniz onun için zırh geliştirme yapıyor ve ayrı ayrı seçebiliyorsunuz. 5 tane köyünüz varsa her bir köy için farklı bir askeri seçebilirsiniz. Birden fazla da seçebilirsiniz. Birden fazla seçtiğinizde rastgele birinin zırhını geliştirir. Bugün yeni eklenen bir özelliğimiz var sırada. İnşaatları altın ile hemen tamamla. Bu da çok istenen bir özellikti. Bunu da aktif edelim ve nasıl kullanıldığını göstereyim. Toplam kuyruk kaç dakikadan uzunsa kullanılsın diye bir alanımız var. Server başında mesela 10 dakikadan bile çok önemli bir süre server'ın başlarında. 10 dakikadan uzunsa altında hemen tamamlamak isteyebilirsiniz. Gece botu bıraktınız, sabaha kadar geliştirmesi lazım. Burada gidip 10 dakikaya düşürebilirsiniz bunu. Depoların yüzde kaçı doluysa kullanılsın diye bir alan var. Bu ne için var? Yani depo boşken boşu boşuna altınızı harcamasın diye var. Bunda da default %80, bunu %50'ye düşürebilirsiniz. Depo durumunuza bağlı, gelişecek binaların istediği ham maddeye bağlı. En erken kaç dakikada bir altın harcansın diye bir alan var. Bu da aşırı altın israfını önlemek için konulmuş bir şey. Bu sayede üst üste altın harcamıyor. Bunu en az bir yapabilirsiniz. Üst sınırı yok. Yani kaç dakikada bir istiyorsanız, atıyorum çok altın kullanmak istemiyorsunuz. 180 yaptınız. 3 saatte bir altın kullanabilir. Diğer şartları da sağlıyorsa. Ve genel ayarlardan devam edelim. Travian asistan ayarı. Gelen saldırıları haber ver alanımız var. Bunu açtığınızda Travian Plus gerekli tabi bunun için. Şurada saldırı ikonu varsa size haber veriyor ilgili köyünüze saldırı var diye. Depolardan biri dolduğunda haber ver alanı var. Bu da depoların dolduğunda ham maddenin israf olmasını engelliyor. Depolardan biri doluysa size haber veriyor. Tahıl kritik seviyeye düştüğünde haber ver diye bir alan var. Bu ne yapıyor? Tahıl üretiminiz negatifse ve %10'un altına düştüyse size Telegram'dan mesaj atıyor. Bence bu da çok önemli bir alan çünkü bazen askerleriniz bu yüzden ölebiliyor ve askerlerin ölmesini engelliyor. Ekstra bir özellik eklendi. Dorf 1'e uğranmayacak köyler. Bu ne demek? Bizim Dorf 1 sayfamız var. Yani ham madde görünümü. Yağma yağma hesabı olanlar derken çok fazla yağma yapanlar da burada 20.000'e kadar gelen giden saldırı olabiliyor biliyorsunuz. Ve bu yüzden her asker ulaştıkça sayfa otomatik yenileniyor. Maalesef Travian eski bir site olduğu için direkt bir state yönetimi yok. Sayfayı yenileyerek bize yeni durumu, mevcut durumu gösteriyor. O yüzden her saniye birden fazla saldırı yerine ulaştığı için durmadan sayfayı yeniliyor. Durmadan sayfayı yenilediği için de bot o köylerde çalışamıyordu ve donuyordu. Çünkü yapay zekadan bir cevap gelme süresi var. İstek atıyor, gelen cevaba göre bir işlem yapıyor. Bu yüzden eğer bir köyünüzden çok yoğun yağma yapıyorsanız onu işaretlediğinizde o köyde bu sayfaya gitmiyor ve bot donmuyor. Bu şekilde o durumu da atlatmış oluyoruz. Macera alanımız var. Aktif pasif hale getirebilirsiniz. Kahraman seviye atlama alanımız var. Bunu da aktif pasif hale getirebilirsiniz. Toplam 4 puanımız var bizim her seviyede. Burada o 4 puanı dağıtmanız gerekiyor. Atıyorum 2 savaş gücü, 2 ham madde derseniz her seviye atlamada %50 savaş gücüne, %50 de ham maddeye puan verir. 2'şer puan dağıtır. Yağma listesinde de yenilikler var. Biliyorsunuz bir önceki videoda da bahsetmiştim. Direkt dakika girebiliyorsunuz artık. Ve kayıpları filtrele özelliğimiz var. Kayıpları filtrele özelliğinin çalışması için onu da göstereyim hemen. Listenin açık konumda olması gerekiyor. Yani şu şekildeyken kayıpları filtrele çalışmıyor. Ama buna ileride bir güncelleme gelecek. Bot kendi açıp kayıpları filtreleyebilecek. Şu an için onu yapmıyor. Ve ayrıca birden fazla yağma listesi olanlar için sadece o listeyi başlatma özelliği de gelecek. Şu an bot tüm yağma listelerini başlata tıklıyor. Ama atıyorum sizin ilk iki listeniz vahalar içindir. Onu sürekli başlatmak istersiniz ama diğer listeyi
20 dakikada bir göndermek isterseniz onu botun içinden ayarlayabileceksiniz. Artık daima tüm yağma listelerini başlat demeyecek. Onun güncellemesi de yakında gelecek. Diğer özelliklerden devam edelim. Rastgele aksiyonumuz var. Diğer bottaki rastgele aksiyona benziyor ama bunda çok yoğun çalışmıyor. Botun yapacağı bir şey yoksa genelde bekliyor. Ara sıra da rastgele aksiyonlardan birini yapıyor. Buna yapay zeka karar veriyor. Bir de yapay zeka kısmı var. Bu da otomatik köy geliştirme yapıyor. Yapay zekaya köyün datasını attığında eğer bu özellik açıksa ve geliştirilebilecek bir bina varsa onu otomatik şekilde geliştiriyor. Sizin ekstradan o bina için emir vermenize gerek yok. Eğer geliştirilebilecek bir alan varsa bot onu kendisi yapıyor. Başka hangi özellik gelecek? Macera kısmında şu butonlar var. Biliyorsunuz yeni geldi video seyrederek. Bunları ekleyeceğim kısa süre içinde. Tabi bu da güvenli mod açıkken çalışacak. Bu sayede daha zor bir maceraya yollayabileceksiniz ya da %25 daha kısa sürede yollayabileceksiniz. Yağma listesi başlatmayı çok daha gelişmiş bir hale getireceğim. Bu ne olacak? Onda da tek tek liste seçebileceğiz artık. Yani bütün listeleri sürekli yollamak zorunda kalmayacağız. Yani şimdilik bu videoda benden bu kadar. Tekrar söylüyorum, denemek istiyorsanız WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.